Piyasalar hareketli, piyasalardaki hareket son derece arttığı bir haftalık açılıştayız. Vadeli piyasada ABD tarafında hareketler yüksek. Hafta sonu itibariyle kripto para piyasasında yine hareketler yüksekti. Ve cephenin diğer tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında haftalık açılışta da satıcılı bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Elbette bir süredir altın, gümüş yükselişlerini sürdürürken diğer piyasalar bekliyordu. Şimdi diğer piyasalarda hareket oranları arttı ve yükselişlerini göstermeye başladılar. Birazdan bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Hangi ürün, hangi piyasa nerelere doğru gidiyor bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi tam bir veri haftası içerisindeyiz. Son gelen haber akışlarında bolca Trump'ın Çin'le olan anlaşması ya da anlaşmaması noktalarını sürekli olarak konuştuk. Trump Maraş dondurmacısı stilini devam ettirdiğini konuştuk. Uzattı çekti ama en sonunda önceki gün gelen açıklama içerisinde, dün gelen açıklamalar içerisinde Amerika'nın Çin ile erken bir ticaret anlaşması içerisinde olduklarını, temel konularda anlaşıldığı şeklinde açıklamalar yapıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen Trump bunu yalanlamadığına göre biz de doğru olarak kabul ettik. Bugün gelen haberlerde de zaten aynı şekilde teyitler devam etti. Elbette yine de Trump'ın ne yapacağı belli olmaz. Bugün uyandıktan sonra kahvaltı sonrasında kafasına eseceği şekilde vereceği demeçler yine piyasaların gündemini belirleyebilir. Tabi veri dediğimizde sadece bunlardan mı bahsediyorum? Elbette ki hayır. ABD tarafında hisselerde, önemli hisselerde bilanço açıklamaları var. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri çok önemli olacak. Çarşamba akşamı Fed'in faiz kararı gelecek. Yarım saat sonra Powell'ın açıklamaları başlayacak ve yine aynı dönem içerisinde, aynı gün içerisinde Apple, Google, Meta gibi devasa Amerikan şirketlerinin bilançolarını göreceğiz. Piyasalar kapandıktan sonra gelecek elbette bu bilançolar. Özellikle çarşamba, perşembe günü piyasaları derinden etkileyecek her türlü haber akışı içerisinde olacağımız çok net. Ama şunu da söylemek lazım ki piyasalar pozitif bir seyir içerisine döndü. Trump da bunu istiyor. Amerika da bunu istiyor. Bunu nereden görüyoruz dersek, bakın çok açık ve net bir konu var. 26-27 gün oldu Amerika'da hükümet kapanalı ve bu süreç içerisinde bütün veriler aksadı. Enflasyon verileri, tarım dışı istihdam verileri gibi verilerin hiçbirini alamadık. Ama en son Cuma günü, yani 3 gün önce Trump enflasyon verilerinin açıklanması için personellerin maaşlarını ödedi, görevlerine çağrıldı ve enflasyon verileri açıklandı. Elbette tahmin ettiğiniz gibi enflasyon verileri beklentilerden iyi şeklinde açıklandı. Tabii bu veri niçin lazımdı dediğimizde hem aylıkta hem yıllıkta enflasyon beklentinin altında gelmesi neyi ilgilendiriyor dediğimizde Fed'in yapacağı faiz konusunda direkt etmen olan bir konu olduğu muhakkak. Trump da bunu istedi belki. Çarşamba günü faiz kararında faiz indiriminin gelmesi zaten %99 civarında bir ihtimaldi. Ama en azından Powell'ın yapacağı açıklamalar faiz kararından daha önemliydi. Bu enflasyon datalarının gelmesi bu noktada önemli oldu. Powell da piyasaları etkileyebilecek, piyasaları negatif etkileyebilecek bir hamle içerisinde olur mu onu bilmiyoruz ama çarşamba akşamı ben zaten canlı yayında Powell'ın açıklamalarını birebir takip edeceğim. YouTube katıl sohbetinde bunları konuşacağız. Peki piyasalar nereye doğru gidiyor? Haftalık açılışta biz ne görüyoruz? Altında, gümüşteki hareketler neyin habercisi? Kripto para piyasasında neler oluyor? ABD tarafında son durumlar nedir? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Öncelikle Amerika tarafından gelen son açıklamalar, son veriler, enflasyon verileri sonrasında endeksler nasıl hareket etmiş dediğimizde ABD S&P 500 endeksinde ve Nasdaq 100 endeksinde bugün vadeli piyasada yükselen ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Benim burada anlatımlarım ABD tarafında yükselen trendin bozulmadığı ama ihtiyatlı hareket etmenin mantıklı olduğu şeklindeydi. Yani burada ABD tarafında ne dedim? Büyük hisselere odaklanıp onların potansiyel yükselişlerinden faydalanmak lazım. Google gibi, Apple gibi, Meta gibi şirketleri takip etmek lazım. Keza bu şirketler bize son süreç içerisinde iyi kazanımlar verdi. Önümüzdeki süreç içerisinde potansiyel olarak ABD tarafında yeni şirketlerden de muhakkak ki bahsedeceğiz ama endeksi şurada öncelikle bir göstermek isterim. Bulut bölgesi temasları benim indikatörümde yine çalıştı. En son bu bölgeyi temas ettiği ve burayı koruduğu hareketi gösterdikten sonra bugün ATH dediğimiz tüm zamanların zirvesine tırmanan bir hareket gösterdi. Yani teknik ölçekte Amerikan borsa endekslerinde görünüm gayet iyi. Bakın Nasdaq 100'te de durum tamamen aynı. En son bulut testi burada gerçekleşmişti. Daha sonra buraya geldiğinde aynı şeyi konuştuk. Buradan yukarıya doğru tepki alması yine olağandı. Yine bunu gösterdi. Eğer bunun altında kapanışlar gösterirse bu sefer tersine gidişler için teknik onaylar görmeye başlayacağız ABD tarafında. Ama bu durum henüz karşımıza gelmiş durumda değil. Bakın burada grafiğe günlük olarak
olarak bakıyoruz. Ben bu grafiği şimdi altın tarafında günlük olarak göstereceğim. Bakın ons altında günlük olarak bu grafiğe geldiğimizde bu bulut teması en son 3300 dolar seviyelerinde yapılmıştı. Yani uzun bir süredir altın tarafında bir FOMO trendi vardı. İyi yükselen, iyi kazandıran bir trend vardı. Hepimiz bu trendde çok güzel para kazandık. Ama kısa vade döngü içerisinde de muhakkak ki düzeltmeler yaşanıyor. İşte o düzeltmelerden biri içerisindeyiz şu anda. Altın tarafındaki yükselen ivme bitmedi. Sadece potansiyel bir düzeltme yapıyor. İşte bu yüzden ons altında şu bölgeyi işaret ettim. 3940 bölgesi potansiyel olarak altının gevşemeler itibariyle, düşüşler itibariyle takip edilmesi gereken ilk seviyedir. Yani bunun gram tarafındaki karşılığını da yine birazdan göstereceğim. Ama bunu çok olağan karşılamak lazım. Şimdi 4 saatlik periyotta bize bu düzeltmenin işaretini vermiyor muydu? Burada veriyordu. Bu kırılım geldiği an itibariyle bir düzeltmenin işaretini veriyor. Kırmızı bulut yakmış. Yani der ki ben yeni yükselen trende başladığımda ons altın şu bölge üzerinde tutunması lazım. Teknik olarak onay alayım. Yani ons altın 4168 dolar seviyesi üstünde 4 saatlik kapanışlar yaptığı anda ons altında yükseliş trendi teknik olarak onaylanmış olur. Ama kısa vadede düzeltme devam ederken benim düşündüğüm şey az önce Amerikan borsa endekslerini gösterdiğim gibi günlük periyotta altın bulut bölgesi temasını yapmayalı uzun bir süre oldu. Bu bölgeyi temas etmesi, bu bölgeye kadar hareketlerin devam etmesi benim gözümde potansiyel olarak çok normal bir harekettir. Kar alımları dediğimiz hareketler altın tarafında gerçekleştirildi. Hani bir önceki videoda anlattığım bir şey vardı. Herkes altın alımına koşuyor. Bütün dünyada, Vietnam'da, İngiltere'de, Çin'de, Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da insanlar altın alımına koşuyor ve bu altın alımına koştukları dönem içerisinde kısa vadeli bir düzeltme hareketinin görülmesi çok normaldir. İşte altın bu düzeltme hareketini yaşarken gram tarafındaki, gram bacağındaki bu günlük bulut seviyesi nereye tekabül ediyor dediğimizde 5300 TL seviyelerine tekabül ediyor. Ama benim bu gördüğüm rakam tabeladaki rakam. Yani makas olmayan rakamdan bahsediyorum. Muhtemelen kuyumcuda, kapalı çarşıda bunun 200-300 TL yukarısında olabiliyor fiyatlar. Yani 5500'lere falan tekabül edebiliyor. Ama ben yine tabelada gördüğüm rakamları söylüyorum. Yakınsadığımız bir alandayız. Hala orayı tamamlamış durumda değiliz. Kısa vadeli bir düzeltme var. Bu düzeltme bana göre endişe veren bir düzeltme değil. Gayet olağan bir düzeltme. Tekrar üstünden geçmek isterim. Aynı durum gümüşün ons tarafında var ki gümüşün ons tarafında bulut teması gerçekleşmiş durumda. Bakın bulut teması içerisine bariz bir şekilde altın gelmemişken gümüşün ons tarafında bu hareket geldi. Yani şu anda bulunduğu, test ettiği, bakın burada çok bariz bir test var. 47.34 bölgesi gümüşün kademeli olarak değerlendirilebilir bölgesidir. Gümüş bu alan içerisine geldi. Kademeli olarak gümüş bir değerlendirme noktasındadır artık. Ama altın henüz o alan içerisine gelmedi. Tabi altın kısmen biraz daha aşağı doğru inerse gümüşte de kısmi olarak biraz daha aşağı iniş hareketi görülür. Ama dediğim gibi yatırımcının yapacağı şey bana göre çok basit. Altında, gümüşte bu değerlendirmeleri yapmak isteyenler parça parça kademeli olarak alımlarını yapmalılar. Yeni yatırım yapmak isteyen, hiç yatırım yapmamış olan ya da kısa vadeli de olsa fırsatları kovalamak isteyen insanlar için de geçerli bir durum bu. Elbette ben bu seviyeleri işaret ediyorum diye bu seviyeler kesin olarak kırılamaz, buradan da asla aşağı düşmez gibi anlamlarda içermez. Muhakkak ki bulutların altına inişler de gerçekleşiyor. Ama benim söylemeye çalıştığım şey potansiyel olarak ucuzluk bölgelerini anlatmaya çalışıyorum. Bu bazen biraz daha aşağısı olur, bazen benim beklediğimden daha aşağısı da olabilir. Ama dönüp dolaşıp kazandırır. Geçmişteki örneklerimde de hep kazandırmıştır. Benim anlatımlarımın temel örgüsü de zaten bu. Bu konuyu iyi anlamak, bu konuya iyi odaklanmak lazım. Konuyu toparlayacak olursak özellikle altın tarafında, gümüş tarafında potansiyel olarak kademeli şekilde bir değerlendirme dönemi içerisine fiilen giriyoruz. Yani bu hafta muhtemelen bu değerlendirme süreci yine aynı şekilde devam edecek. Kademeli olarak yatırımcılara fırsat vermeye devam edecek ve sonrasında düşüşe başladığı seviyelerin üzerine çıkan, daha yükseklere giden bir fiyat akışlarını gösterecek diye düşünüyorum. Nacizane benim şahsi fikrim bu şekilde. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin'in son yaptığı hareketler içerisinde beni memnun eden bir alan içerisine geldi Bitcoin. Beni memnun eden alan 113.500 dolar seviyesi üzerinde tutunmasıydı ki buranın üzerinde
dün gece itibariyle kapanış geldi. Artık sağlıklı bir şekilde bu seviyenin üzerinde tutunması, yavaş yavaş hareketlerini yukarıya doğru göstermesi daha iyi. Kripto para piyasasında daha fazla yükselişleri karşımıza getirecektir diye düşünüyorum. Bakalım haftalık grafikte Bitcoin'in potansiyel trendi daha net bir şekilde görünüyor. Bakın bu işaretlediğim alan içerisinde 104.000 dolar seviyesi 2 defa test edildi. Bulut bölgesi testi. Ve buranın üzerinde bir Bitcoin'i izliyoruz şu anda ki bulut bölgesi temasları itibariyle %11 gibi bir yükseliş göstermiş durumda Bitcoin. Bu indikatörler bize bir fikir veriyor. Çarşamba akşamı biz canlı yayında bunları değerlendirdik, konuştuk. Hem Bitcoin'de hem Ethereum'da, XRP'de ve diğer takip ettiklerimde bu potansiyel fırsatları, potansiyel alım bölgesinde olduklarını, ucuzluk işaretleri verdiklerini, yeni yatırım anlamında, kısa vadeli fırsat kovalayanlar anlamında konuştuk. Değerlendiren için 3-4 günlük 5 günlük periyot şu anda yine karlı bir periyot. Elbette kısa vadeli al-sat yapanlar bu süreçte biraz daha kazançlı oldu. Çünkü kripto para piyasasında zigzakların son derece yüksek olduğu bir dönemden geçtik. Hak ettiği fiyat skalalarında bana göre değiller. Hatta hiç hak etmediği bir bölgede kripto para piyasası. Bakın ABD tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında ve küresel trendleri anlattığım örgüler içerisinde her şey birer birer gerçekleşti. Birer birer yoluna girdi. Beni hayal kırıklığına uğratan coinler de oldu bunların arasında. Hani bunları söylemekten de çekinmiyorum. Ondo mesela bunların arasında birinci sıradadır. Hatta tektir. Demirbaşlarda takip ettiğim trendlerde bana para kazandırmayan coin oldu Ondo. Ama diğerlerinde daha fazla kazanımları, güzel değerlendirmeleri yaptık ve en son dönem içerisinde ucuz olarak adettiğim alanlara demirbaş altcoin'ler bir şekilde gelmiş durumda. Kimler kaybetti dediğimizde vadeli piyasalarda işlem yapanlar, yüksek kaldıraçlı pozisyonları olanlar ve sürekli long short yapanlar paralarını kaybetti. Ama en azından en kötü ihtimalde birçok yatırımcı eğer bu demirbaşları takip ettiyse büyük zararlarla karşı karşıya kalmadı. Ki bence en önemli nokta burası. Herkesin kaybettiği dönemde en az kaybedenlerden olmak da çok önemli. Şimdi Bitcoin'in güncel destek yapısı anlamında da şunu söyleyeyim. 113.500 dolar seviyesi Bitcoin'de destek seviyesi olarak çalışacak gibi görünüyor. Kabaca 113.500 olarak görelim bu seviyeyi. Bakalım Ethereum'da durum nedir? Dediğimizde günlükte bulut bölgesi üzerine atmaya çalıştığı bir alan içerisindeyiz. Bakın 4210 bölgesi üstünde Ethereum'un tutunma ihtiyacı var. İğne sonrasında yaptığı potansiyel toparlanma gayet güzel ama yeterli değil. Hani Bitcoin'e göre mesela bu demirbaşlar da geride kaldı. Ethereum'un bu bölge içerisinde kapanışlar yapması lazım. Benim beklentim Ethereum'da, Bitcoin'de daha yukarıya doğru giden fiyat akışlarının devam etmesi yönünde. Ama trendler bize ne kadar müsaade ediyor? Biz onları da izleyip onlara göre de kararlar da vereceğiz. Buna göre gerektiği yerde yürümüyorsa, devam etmiyorsa, trendler global olarak tersine döndüyse bunlardan da elimizi eteğimizi çekmemiz de gerekebilir. Ama o dönem gelene kadar ben size onları anlatana kadar mevcut trendleri aynı şekilde savunmaya devam edeceğim. Yani anlattığım şeylerin altını çizerek söylüyorum. Eğer anlamayan varsa bu videoları tekrar izleyip tekrar bir üstünden geçsin derim. Destek seviyesi anlamında Ethereum'un destek alanı da hayli uzak artık. Volatilite yüksekliği nedeniyle buradaki makaslar açıldı. 3969 dolar bölgesi Ethereum'da destek. XRP'de de aynı şekilde bulut bölgesine kadar gelinmiş. Bakın 2.65 bölgesi son 3 gündür test edilen bölge oldu. Buranın üzerinde henüz kapanış gerçekleşmiş durumda değil. Ama daha fazlasını ondan da bekliyoruz. Solana, Cardano ve diğerlerinde de benzer durumlar var. Bulut bölgelerine kadar gelinmiş. Ama üst trend bölgelerine henüz geçilmiş durumda değil. Bu hafta içerisinde bu hareketleri altcoin'lerde görmeye başlamamız lazım. Altcoin'ler derken ben herkesin elindeki altcoin'leri takip etmiyorum. Bana zilyon tane altcoin yazıyorlar. Benim elimdeki ne olur, şu ne olur, bu ne olur vesaire diye. Ben uzun süredir kendi takip ettiğim projeleri anlatıyorum. Bu projelerde ağırlıkla demirbaşlar oldu. Ve ben demirbaş dediğim bu altcoin'lerin mevcut durumlarından memnunum. Bakınız Ethereum, XRP, Solana durum gayet iyiyken mesela biraz daha aşağı indikçe Cardano bulut bölgesine daha gelmemiş bile. Daha geride bile kalmış. Henüz 0.66 bölgesini daha yeni aştığı bir gün
alım geçiriyor bugün. Link'e bakalım. Link de aynı şekilde bulut bölgesine daha gelmiş durumda değil. Bulut bölgesinin altında. Diğerlerinde de Ondo'da da aynı durum var. TON'a baktığımızda TON'da da aynı durum var. En çok ayakta kalanlar portföyün yarısı benim gözümde Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana diyebiliriz son süreçler içerisinde. Bakın Bitcoin dominansının inatçılığını da göstereyim. Yeşil bulut korunmaya devam ediyor. Bu yeşil bulut korunmaya devam ettiği sürece küçük altcoin'lerde umutlu olmak hiç kolay değil. Yani bir trend kırılımı gerçekleştirmiş Bitcoin dominansı. Açık bir şekilde gösteriyor ki para Bitcoin'e ve arkasından gelebilecek en güçlü coin'lere bu süreç içerisinde aktı. Aynı şekilde akmaya devam ediyor. Ve yine bu süreç içerisinde beni rahatlatan anlardan biri Tether dominansının %5.25 seviyesini aşamamış olması, aşağı doğru gelmiş olması ve bu alanda özellikle %4.58 bölgesi altında kapanışlar gelmesi lazım ki kripto para piyasasındaki yükselen trendin devamı konusunda bir teyit olsun. İşin özetinde konuyu toparladığımızda benim kripto para piyasası adına yükselen trendi olan inancım devam ediyor. Ama trendleri sıkı bir şekilde takibe de devam ediyorum. Çarşamba akşamı Powell'ın açıklamalarını yine takip edeceğiz. Karar vereceğimiz yeni aksiyonlar olursa bunu yine bu hafta içerisinde muhakkak ki konuşuruz. Haftalık açılışta ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.